Hepinize merhabalar. Bugün Dox adlı meme coin'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz arkasında Telegram'ın olduğu bir coin. Ben videoları çok uzatmayı sevmiyorum. Anlaşılır, kısa bir şekilde özet geçeceğim. Bu Dox'un e, nasıl fiyatını tahmin edebileceğimizi söyleyeceğim. Ancak tabii ki de hiçbir şekilde tam anlamıyla bilmemiz mümkün değil. Çünkü bunu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. O yüzden buradaki tahminler tamamen bazı çıkarımlara dayalı olacak. Kesin bildiğini iddia eden birisi varsa zaten yalan söylüyordur. Şimdi size şunu özetleyeyim. Buradaki gördüğünüz gibi al diyor burada. Yani bunlar satıcıların emirleri. Satıcılar burada emir koyuyor. Biz de istersek ala tıklayarak alabiliyoruz. Satıcılar diyor ki biz bunu en düşük 51.25'ten satarız. Yani 0.005125, ben bunu kısaca söylüyorum. 51.25'ten satarız. Daha aşağısında satmayız diyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi giderek emirler artıyor. Alıcılar da diyor ki biz bunu en pahalı 38.19'dan alırız. Daha da yukarıdan almayız diyorlar. Fiyatın oluşabilmesi için bu alıcılarla satıcıların bir yerde buluşması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu da buluştuğu noktaların grafiği. Fiyat oynaklığı çok fazla. Çünkü belli bir miktar hacim dönüyor. Günlük 37 bin dolar hacim dönmüş bunda. O kadar az ki yani gidip herhangi bir coin market cap'ten coin araştırabilirsiniz. En böyle göz önünde olmayan coinler bile çok daha fazla hacim döndürüyorlar. 37 bin dolar çok düşük bir hacim ama pre-markette olduğumuz için bunlar normal. En yüksek hacimde Bitget'te dönüyor şu an. Var olan borsalar arasında Bitget, Gateo, OKX var. Ancak diğerlerine çok bakmaya gerek yok çünkü Bitget'te dönüyor dediğim gibi en fazla hacim. Burada gördüğünüz gibi fiyat geçmişi var. Yani alıcılarla satıcıların fiyatta anlaştığı noktaların tarihsel bir verisi. Bunların ortalamasını alacak olursak yaklaşık yani şu aralıkta bir yerde bir ortalaması var gibi gözüküyor. Yani 0.47 civarları diyebilirim. Transaction history'e baktığımız zaman yani burada gerçekleşen alım satım emirlerinin defter kaydı. Burada gördüğünüz gibi en son 51.39'dan olmuş. 4000 tane docs şurada yazıyor. Ondan sonra 38.14'ten olmuş. Yani burada bir alım emri gerçekleşmiş. Yani satan birisi 51.39'dan satmış. Burada da alan kişi yani şu emirleri koyanlar gördüğünüz gibi. Siz burada sell'e bastığınız zaman elinizdeki coin'i satıyorsunuz. O kişi de alıyor bu fiyattan. 38.14'ten almayı başarmış. Ancak gördüğünüz gibi bu 38 dolaylarında olan alım emirleri daha az. O yüzden zaten fiyat oralara pek inmiyor. Genel anlamda 40 ile 50'ler arasında gidip geliyor. Yani insanlar daha çok satıcıların belirlediği fiyata yanaşıyor diyebiliriz. Fiyat da bu aralıkta gidip geliyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Ee, Buna benzer bir fiyatla çıkıp çıkmayacağı belli değil. Çünkü onunla ilgili başka metrikler var. Şimdi onları incelemeye geçeceğim. Evet, diğer detaylar için. Şimdi Dox'a kimler sahip? Bu önemli. Dox'a sadece community sahip. Yani bunun topluluğu sahip. Bu yüzden çok aşırı yüksek derecede arzın böyle ne bileyim %10'unu falan barındıran insanlar yok. Tek bir kişinin elinde aşırı coin birikimi yok. Bu yüzden bu iyi bir şey. Yani blok satışlar açısından iyi bir durum. Ama bunun da bazı riskleri var tabii ki. Hiçbir yatırımcısı yok. Yani bu investors dediği olay venture kapitallerin yani çok önceden yatırım yapanların, coin'e çok düşük fiyatlardan yatırım yapan yatırımcıların olmadığını gösteriyor. Bu çok iyi bir şey. Çünkü olması büyük bir sıkıntı. Bunlar zamanı geldiği zaman kilidi açılan coin'leri sürekli sattıkları için coin'de sürekli bir satış baskısı oluşuyor. Bu da istendik bir şey değil. O yüzden yatırımcısının olmaması, erken yatırımcısının olmaması iyi bir şey. Ki zaten e, bunun topluluğu da buna sahip çıkıyor. Bu yüzden bu güzel bir şey. Bu da çok güzel bir şey. No locks or vesting demiş. Yani coin'i direkt alıyorsunuz. Herhangi bir şekilde kilitlenmiyor. Yani aldığınız gibi satabileceksiniz. Ve dağıtım anını e, merak etmiştim burada. Dağıtım anı da büyük ihtimal listeleme anında olacak. Yeni bir arz
Gelmeyecek diyor. Güzel. Gayet güzel. Bunlar bayağı olumlu bir şeyler. Çünkü aslında bir meme coin'de olması gereken detaylar. Çünkü meme coin'in tamamı dolaşımdadır. Ve community sahiptir o meme coin'e. Bu kesinlikle olumlu bir şey. Buradan farklı bir renge geçelim. Hangi borsalarda listeleneceği önemli tabii ki. Çünkü büyük borsalarda listelenmesi ona ulaşımı kolaylaştırıyor. OKX'te, Bitget ve Gateo'da listeleneceği neredeyse kesin. Çünkü buralarda pre-market açılmış durumda. Binance'i de aslında düşünüyorum. Çünkü Notcoin bildiğiniz gibi Binance'de listelendi. Hatta bir launch pool yapıldı ve o şekilde listelendi. Bu da aynı şekilde Telegram'ın coin'i olduğu için Binance listelenme ihtimali yüksek. Bir de çok popüler bir coin. Aynı zamanda meme coin'leri Binance listelemeyi seviyor. Kategorinin meme coin olması güzel bir detay. Çünkü biliyorsunuz ki en iyi performansı bu sezonda meme coin'ler sergiliyor. Benzer bir proje olan Notcoin'in, yani bunların hepsinin, bu Telegram uygulamalarının hepsinin önce olan projesi Notcoin. Çıkış anında ne yaptığını görüyoruz. 0.00077. Buraya çok fazla bakmaya gerek yok. Şu fiyat da önemli değil. Çünkü bu fiyatlardan kimse alım satım yapamaz yani. Onu söyleyeyim. O yüzden şu aralık bizim için önemli. Bunun e, çıkışta şöyle bir şey oldu. 0.014'ten satabilme fırsatı verdi insanlara. İlk 30 dakika içerisinde oraya çıktı fiyatı. Ve bunun öncesinde şöyle bir şeydi. Pre-markette Notcoin de listelenmişti. Ve fiyat 0.008 civarlarındaydı. Yani hatta 0.008'e 0.01 diyebiliriz. Bu aralıkta gidip geliyordu. Yani şöyle bir şey mümkün. Eğer iyi bir hype yakalarsa bu fiyatlardan çıkmış bir projenin bu fiyatlardan satış fırsatı verebilmesi mümkün. Bu da iyi bir şey. Yani şurada gördüğümüz pre-market fiyatlarından daha yüksek fiyata satabilme ihtimalimiz var. Ama piyasa koşulları da çok önemli. Oraya da geleceğiz. Market cap olarak baktığımız zaman burada ben Notcoin'in market cap'ini geçebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Notcoin önce bir proje ve bu Telegram uygulamaların hepsinin öncüsü Notcoin. Bundan dolayı bu piyasa değerinin altında olmasını bekliyorum. Ama çok düşük bir piyasa değeri de beklemiyorum. Çünkü Telegram'ın kendisinin arkasında olduğu bir proje ve meme coin'lerin piyasa değerleri yüksek. Hani 500 milyon dolar civarları bence ideal. Yani Notcoin'in yarısı kadar 500-600 milyon. Bence ideal ama dediğim gibi hiç kimse bunları net olarak bilemez. O anki piyasa koşulları çok önemli. Çünkü çok kötü bir piyasa koşulu varken bu coin çıkarsa mutlaka o da etkilenecektir. Arz artış devam edecek mi? Şimdi şöyle bir olay var. Ee, Bu proje aslında 100 milyar coin'le çıkacağını söylüyor. Daha doğrusu token'le çıkacağını söylüyor. Ancak bu değişebilir tabii ki. Biliyorsunuz ki DOX ilk çıktığı zaman elimizde DOX tutmak, yeni DOX elde etmek zordu. Bu yüzden fiyat da çok yüksekti. Yani 0.01'den yukarıdaydı fiyat. Ancak sonra DOX'la ilgili görevler çıkmaya başladı. Ne bileyim 20.000 DOX veren görev. Günlük girişte DOX kazanma olayı çıktığından sonra bu fiyat bayağı bir çakıldı. %60 falan çakıldı. Aynı şekilde yine böyle görevler, fazla DOX veren görevler getirmeye devam ederlerse fiyat aynı şekilde çakılacaktır. Çünkü arz artarsa fiyat düşer. Yani tabii ki de talep değişmezse. Çünkü arz talep dengesinde talep aynı kaldığı zaman arz artıyorsa fiyat düşecek demektir. Listeleme tarihine gelecek olursak, listeleme tarihi hakkında net bir şey yok çünkü herhangi bir duyuru yok. Burada bir duyuru var. Telegram'ın doğum gününün 14 Ağustos olduğunu biliyor muydunuz diyor. Bir de we also have something for you to celebrate diyor. Yani ayrıca kutlamanız için başka bir şeyimiz de var. O da muhtemelen Docs'un listelemesi olacak. Ancak net bir şey yok. Bazıları diyor 27 Ağustos'ta listelenebilir. Çünkü Dünya Köpek Günü müymüş neymiş. Yani çok da bakmadım açıkçası öyle bir şey var mı yok mu. Ama umarım 27 Ağustos değildir. 14 Ağustos olduğunu düşünüyorum ben de.
Ve yeni bir duyuru daha yaptılar. Birkaç gün içerisinde, yani a few days, yani biraz, daha doğrusu birkaç gün demeyelim ama az kaldığı hakkında duyuru yaptılar. Bu yüzden 14 Ağustos olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ve listelemeden önce çok fazla dolandırıcı olacak. DEX'lerde, yani merkeziyetsiz borsalarda, örneğin PancakeSwap, Uniswap gibi borsalarda listelenmeyecek hiçbir şekilde. Böyle bir coin çıkacağını söyleyenler veya size kontrat adresini atanlara güvenmeyin. Hiçbir şekilde oralardan coin alıp satmayın. Yani ilk olarak merkezi borsalarda listelenmiş olacak ve ondan öncesinde kimse o coin'e ulaşamayacak. Tabii pre-market hariç. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Aslında fiyatı dediğim gibi hiç kimse tahmin edemez tam olarak ama buradaki pre-market fiyatı önemli. Bu aralıktan çıkış yapma ihtimali yüksek. Önemli olan çıkış yaptıktan sonraki o anlık hareketleri ve o anlık hareketleri herhangi birinin net bir şekilde tahmin edebilmesi yine mümkün değil. O yüzden biraz kaderine bırakmak gerekiyor. Ama dediğim gibi yakın bir tahminde bulunabiliriz. Bu aralığı tahmin ederek. Ve ilerleyen süreçte nasıl olabileceğini tahmin etmek için de market cap'e bakabiliriz dediğim gibi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dox'a henüz giriş yapmamış olanlar için referans linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan girerseniz beni memnun edersiniz.